Genel olarak, görüşüm oldukça olumlu bir fikir. Lisle, yüzünde bir gülümsemeyle bu sözleri duyurdu. Alışılmadık derecede sert olurdum. Eğer beni memnun etmeseydi. Bu gerçekten iltifat edici, dedi arkadaşı. Ama genel olarak ne demek istediğimden pek emin değilim. Zihnimde birkaç özel durum vardı açıkçası. Örneğin, Bella Crestwick. Onun hakkında ne düşündüğünü duymayı çok isterim. Görünüşe göre sana oldukça hayran kalmış. İlginç, diye yanıtladı Lisle. Bu benim için yepyeni bir durum. Son zamanlarda gelişti, değil mi? Neyse, itirafımın bir değeri var mı bilmem ama onu seviyorum. Başta onu oldukça şaşırtıcı bulduğumu söylemeliyim. Bence dürüst biri. Ve bu, çok şey ifade ediyor. Sanırım onun, arzu edilen bir şekilde zengin olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyordum. Ama bu benim için hiçbir an geçerli bir gerçek değil. Ayrıca, bunun Gledwyn'in peşinde olduğu bir saç derisi olduğundan da şüpheliyim. Nasmith başını salladı. Oldukça kurnazsın. Ama benim gözlem için çok daha fazla fırsatım oldu. Bu fikir aklıma ancak son zamanlarda geldi. Tabii ki, normalde tanıdıklarımdan bu kadar rahat bir dille bahsetmemeliyim. Ama muhtemelen bizim aramızda, senin de bilmen gereken şeyler olduğunu göreceksin. Bakış açımı açıklayayım, dedi Lisle. Piposunu tekrar doldururken konuşmaya devam etti. Sanırım yaşadığım hayatın bir parçasını sen de gördün. Zamanımın yarısı, ilkel ortamlarda harcandı. Geri kalan kısmı ise, oldukça tamamlanmamış bir medeniyetin son çabalarıyla temas halinde geçti. Burada bana göstereceğin şey, benim için çok büyük bir farklılıktı. Bu eski evler, sizin pürüzsüz yollarınız, benim için adeta bir keşif. Mobilyalarınızın bazı cilalarını eskitmek yüzlerce yıl sürmüş. Oysa Victoria'daki odamda hala fabrika kokusu var, yaşadığım diğer otellerin duvarları ise sırf yeni bir değirmen yüzünden büyük çatlaklarla doluyor. Büyük bir ilgiyle doluyum. Her şey benim için çok yeni. Ama şimdilik merakım kişisel değil. Ben hiçbir şeyi hemen teslim almıyorum. Arkadaşının yüzü birden ciddileşti. Sorun şu ki, belki de bundan daha sonra kaçamayacaksın. Buradasın ve muhtemelen bu durumun bir kısmı sana zorla yüklenecek. Ama dediğim gibi, bence Bella hakkında doğru konuştun. Ama onun parası, Gledwyn için büyük bir teşvik olmazdı, değil mi? Bu kesin değil. Clarence'ın kendine has bir para harcama tarzı var. Ve şunu anlayabilirsin ki, tarım mülklerinden çok az şey elde ediliyor. George'un annesinin parası vardı. Ama o parayı Millicent'e bıraktı. Clarence ise sadece araziyi aldı. İşte bu yüzden, aralarındaki bir evlilik bu kadar arzu ediliyor. Tırnak işareti. Arzu edilir mi, diye haykırdı Lisle. İmkansız, düşünülmemeli bile. Evet, diye sessizce onayladı Nasmith. Gerekirse, bunun önlenmesi gerekecek. Ben sadece popüler olan görüşü söylüyordum. Ses tonunda ve Liesl'ın ona bakışında tuhaf bir şey vardı. Lisle ona sertçe baktı. Gözleri bir an için tam anlamıyla buluştu. Her birinin düşünceleri, diğerine tamamen açıktı artık. Bir şey yapılması gerekirse, o görev sana düşecek, diye devam etti Nasmith. Bu durumda, benim müdahale etmem sadece kıskançlık olarak görülür. Ama, eğer öyle olsaydı, eğer başka kimse olsaydı, bu maçı kesinlikle bitirirdim. Lisle hiçbir yorum yapmadı. Ama ifadesinde derin bir anlayış ve samimi bir sempati vardı. Nasmith başını salladı. Evet, diye onayladı. Evlenmekten başka bir şey arayamayacağım açık bir sır. Millicent Gledwyn ile hafifçe kızararak durdu. Bronzluk, yüzüne iyice sızıyordu. Tüm bunlara rağmen, birkaç yıl önce en ufak bir şansım olmadığını biliyordum. Ve asla hiçbir şey yapmazdım. Onun özgüveni ve dostluğu bende var, bu bana yeterli olmalı. Bence bu, çok büyük ve iyi bir anlaşma, dedi Lisle. Kısa bir süre, 1-2 dakika sessizlik oldu. Sessizlik. Sonra Lisle, merak ettiği o soruyu sordu. Millicent Gledwyn gibi bir kız. Nasıl olabilir ki? Clarence ile evlenme ihtimalini nasıl düşünebilir? Bu bana da şaşırtıcı geliyor. Bu tür şeyler genellikle, dışarıdan gelenleri şaşırtır. Yine de Clarence yakışıklı bir adam. Ben de George'un bu maçı desteklediğini düşünüyorum. Ki bu da onun yanında büyük bir artı demek. Sonra, bir bakıma, kız her zaman Clarence'a karşı bir sevgi içindeydi. Şimdi parası olduğu için ve adam da toprakta refah kazanmaktan çok uzak olduğu için, eşyalarını ve servetini onunla paylaşarak onu sağlam bir şekilde ayağa kaldırabileceğini düşünüyor. Olabilir.
Bu fikir ona cazip gelmiş olabilir. Bu durum, tam da onun gibi bir kıza çekici gelecek türden bir şey. Yani, kızın adama karşı güçlü bir bağlılığı olmadığını mı ima ediyorsun? Gerçekten öyle olmadığını düşünüyorum. Ama tüm bunlara rağmen, bazen onunla evlenmekten korkuyordum. Muhtemelen adamın bazı hatalarından şüpheleniyor. Ama bu hataların onu caydıracağından emin değilim. Bu durum onu daha şefkatli yapıyor olabilir. Ona yardım etmeyi bir görev olarak görüyordu. Bilirsin, bu tür şeyler eski bir sanrıdır. Yine de, adamın hakkını vermek gerek. Son zamanlarda bu fırsatlardan faydalanma arzusunu pek göstermedi. Lisle birkaç saniye derin derin düşündü. Nasmith'in tarif ettiği kadının, aslında tam da kendi zihnindeki Bayan Gladwin profiliyle uyumlu olduğunu fark etti. Peki, Gladwin'in Marple'ı ve Crestwick'leri yetiştirmesine ne sebep oldu, diye sordu Lisle. Onlar ve geri kalanınız, söyleyemem. Bu, benim de merak ettiğim bir nokta. Marple ve oldukça gürültücü arkadaşları aslında refah içindedir. Clarence'ı neden ele geçirdiklerini şimdi daha iyi görebiliyorum. Ben göremiyorum, diye yanıtladı Lisle. Unutma, ben sadece bilgi arayan sıradan bir yabancıyım. Eğer yeterince değerliyse, onlar kimi seviyorlar? Nasmith gülümsedi. Ama tavrında hafif bir çekingenlik vardı. Bir bakıma haklısın, ama bunun da sınırları var. Özellikle böyle bir yerde. İlçeler. Bazen minnettar kalıyorum ki, Londra'ya ayak uyduramıyor. Açıklaması biraz zor. Ama biz eski kafalıyız. Ve burada muhtemelen önyargılıyız. Her neyse, bizim, arkadaşlarımızın seçiminde belli bir temkinliliğimiz var. Ama Bayan Gladwin, karşı çıktığınız o halka karşı oldukça nazik görünüyor. İnsan onun, en iyi geleneklerin bir vücut bulmuş hali olduğunu düşünüyor. Eski rejimin, değerli bir temsilcisi, Bayan Gladwin olağanüstü güzel bir hanımefendi, dedi Nasmith. Ama gerçekten talihsiz bir durum ki. Biraz sağır ve bunu kabul etmek gerekir ki, özellikle zeki değil. Neler olup bittiğini görmezden gelmek konusunda büyük bir yeteneği var. Üstelik, her zaman Clarence'ı bir idol olarak gördü. İşte bu durum, onun, arkadaşların eksikliklerini neden göremediğini açıklıyor. Gladwin'in bunu, bu kadar çok vurgulaması ilginç, dedi Lisle. Özellikle de genç Crestwick konusunu. Bunu ben de merak ettim, diye itiraf etti Nasmith. Çocuk acımasız ve bence Clarence'ın ona karşı olan etkisinin hiçbir faydası yok. Aslında, kız kardeşi için gerçekten üzülüyorum. Kafası çok genç yaşta karıştırıldı. Ama bence bu kız, o kayıtsız grubun içindeki en iyisi. Ama bu insanların, Gladwin ile iyi ilişkiler kurmak istemek konusundaki hesaplarını hesaba katmadın. Nasmith biraz tereddüt etti. Ah, bu kadar ısrarcı olduğun için söyleyeyim. Crestwick'ler açıkça bol imkanlara sahip olmuşlardır. Bu imkanlar ebeveynleri tarafından elde edilmiş. Pek az eğitim almışlar ama büyük hedefleri var, belirli çevrelere girebilirler. Ama Gladwin'in onlara açabileceği kapılar olmasaydı, o kapıların hepsi onlara kapalı kalırdı. Sonuçta o iyi bir sporcu. Kültürlü bir adam. Bu tür insanları etkileyecek bir tavra sahip. Çocuk ona doğru çekiliyor. Ve onun en kötü yönünü kendine bir kopya olarak alıyor. Clarence ise, himayesini genişletmeye oldukça istekli görünüyor. Biraz düşünmek için mi? Nasmith bu sorudan rahatsız görünüyordu. Hoş olmayan bir durum. Ama bunu hissetmeden edemiyorum. Haklısın. Her şekilde, genç Crestwick bu giriş ücretini ödemek zorunda kalacak. Ayağa kalktı ve tembelce kendini esnetti. Eğer daha fazla bir şey söylersem, kendi sinirimi bozacağım. Ve uzun bir gün geçirdik. Ben yatmaya gidiyorum. Lisle, odadan çıkarken onu takip etti. Ertesi sabah, oldukça erken saatlerde ayaktaydı. Nehre doğru yürüdü. Işık, bataklıklar ve çimenlerin üzerinde yoğun bir parıltı halindeydi. Lisle, önceki gece duyduklarını düşünüyordu. Neredeyse her şeye ilgi duymak onun doğasında vardı. Babasının ait olduğu bu insanların hangi seviyeye ulaşabileceğini merak ediyordu. Kanada'da, çoğunlukla sadece ilkel alışkanlıklara ve basit arzulara sahip erkeklerle karşılaşmıştı. Kaya ve ormanla mücadele eden veya tek bir amaçla, sadece servet edinmek için yeni şehirlerde çalışan adamlar. Dahası, onlardan çok azı evliydi. Şimdi ise, çok da zeki olmayan bir halkın arasına atılmış gibi hissediyordu kendisini. Hatta, pratikte faydalı bilgilerle daha az donatılmış olduklarını düşünüyordu. Ama bazı açılardan, çok daha karmaşıktılar.
Farklı, daha az belirgin hırslar ve arzularla hareket ediyorlardı. Onları izlemek için içinde güçlü bir itki hissetti. Ama Nasmith'in tahmin ettiği gibi, bunun hepsini kapsamayacağını fark etti. Er ya da geç, kendisi de harekete geçecekti. Dereye ulaştı. Suyun durgun ve berrak aktığı bir noktaya. Bir huş ağacının altına geldi. Yaprakların bazıları hala yeşildi. Ama çoğu, narin bir şekilde parıldayan gri ve gümüş sapların arasında. Safran ve altın sarısı renklere bürünmüştü. Altındaki zemin, sararmış lekelerle kaplıydı. Arkasındaki ağaçlar, pürüzlü, liken kaplı kayalar ve taşlı yamaçlar. Gül rengi bir parıltıya karşı adeta bir silüet gibi duruyordu. Günaydın gökyüzü. Güneş henüz doğmamıştı. Su gölgedeydi. Her yer çok sessizdi ve oldukça soğuktu. Lisle, Millicent Gladwyn'in orada olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kız, taş yığınının üzerinden temkinli bir şekilde geçiyordu. Kıyafetlerinin nötr tonları arka planla tamamen uyumlu olduğu için. Onu ele veren tek şey hareketleriydi. Ama Lizel'ı görünce, yamaçtan geçti ve doğrudan ona doğru yürüdü. Lisle, onun harika, taze ve sağlıklı göründüğünü düşündü. Ve elinde küçük bir kamera taşıdığını fark etti. "Korkarım oyunumu mahvettin," diyerek hafifçe güldü kız. "Bir susamurunun peşindeydim. Ama, sakın Nasmith'e burada bir tane olduğunu söyleme." "Kesinlikle söylemem," diyerek kabul etti Lisle. "Ama, neden? Çünkü bunu duysaydı, bir sonraki karşılaşmada tazıları toplamayı görev olarak görürdü. Nasıl bir katliam yapıldığı ilginç değil mi? Bu durum bir erkeğe nasıl hitap edebilir? Ama Nasmith mantıksız biri değil. Ateş etmek istediği kuşların bile, sığınak alabileceği rezervleri olduğunu bilir. Peki, sen gerçekten bir susamuru mu arıyordun? Evet, ama onun hayatını değil, sadece resmini istedim. Bende birkaç tane fotoğraf var aslında ama tam tatmin olmuş değilim. Yine de son zamanlarda şanslıydım. Çok uzun zaman önce değil. Sayıları gittikçe azalan bir dabçik fotoğrafı çekmeyi başardım. Eğer gelmeme izin verirsen, bir sonraki havuzu birlikte deneyebiliriz, diye önerdi Lisle. İz takip etmekte oldukça iyiyimdir. Ama, bu fotoğraflarla ne yapmayı hedefliyorsun? Kitabım için, dedi kız. Renklerde bir sürü çizim yapmam gerekiyor. Ama onları çizmeden önce, doğru olduklarından emin olmalıyım. Eğer vahşi yaratıkları seviyorsan, onları sana gösterebilirim. Lisle, bundan çok mutlu olacağını söyledi. Birlikte yürümeye başladılar. Uzun, çalılık ağaçların arasında geri çekilerek ilerlediler. Havuzun başındaki o hızlı akıntının etrafından geçtiler. Arkadaki kanlı yamaçların yumuşattığı figürlerini gizleyerek, dikkatlice ilerliyorlardı. İnce bir kızıl ağacın dalları arasından yukarı doğru sürünerek, suyun durgunlaştığı başka bir yere ulaştılar. Kız, yanında durdu ve suyun yüzeyinde yüzen birkaç cismi işaret etti. "Takip etmekte gerçekten iyisin. Yoksa hemen korkup kaçarlardı," dedi fısıldayarak. "Yine de, eğer burada beklersen, seni şaşırtacağımı sanıyorum." "Yeşilbaş ördekler," diye yorum yaptı Lisle. "Genç kuşlar, bizim onları nadiren rahatsız ettiğimiz yerlerde bile. Çok utangaçtırlar." Kız, kızıl ağaçların arasından adeta süzüldü. Lisle, kızın, formuna dokunan alt dallardan ne kadar az ses çıkardığını fark etti. Hareketleri harika bir şekilde hafif ve zarifti. Açık alana çıktığında, kuşlardan iki ürkek vaklama sesi yükseldi. Lisle, onların hemen sudan havalanacağını beklemişti. Ama kız yumuşak bir sesle seslendi. Ve büyük bir şaşkınlıkla, kuşlar yüzmeyi bıraktı. Ondan kaçmadılar. Kız tekrar çağırdı. Kuşlar döndü. Temkinli bir şekilde ona doğru yüzmeye başladılar. Kız cebinden bir avuç bir şey çıkardı. Ve dere yüzeyine doğru fırlattı. 3 veya 4 ördek kafası. O kırıntıları yakalamak için öne doğru uzandı. Kuşlar yaklaşırken, Lisle hayranlıkla izliyordu. Onu ilk gördüğünde, zengin gece elbisesi içindeki hali ilgisini uyandırmıştı. Ama şimdi, çok daha çarpıcı bir tablo yarattığını düşünüyordu. Kızın o çekingen, vahşi yaratıklarla kurduğu bu bağ ve hayvanların ona olan bu açık güveni, Lizel'ın içinde duyarlı bir şeyleri uyandırmıştı. Havuzun yarısı, şimdi pembe bir ışıkla parıldıyordu. Burada ve orada, aynaya benzeyen bir kızıl ağaç dalı yüzeye yansıyordu. Millicent, üzerinde belirgin şekilli çakılların olduğu bir şeridin üzerinde duruyordu. Sıkı oturan, yumuşak renkli bir tüvit giymişti. Uzun boylu ve simetrik ince vücudu.
Bu kayalarla ve akan suyla harika bir şekilde uyum sağlıyordu. Lisle, ara sıra silah veya olta ile donanmış bir çiftçi kızı görmüştü. Onlar da benzer ortamlarda kendilerini evinde gibi hissederlerdi. Ama bu İngiliz hanımefendisi, kültürlü, medeni lüksün ve konumun içinde büyümüş bu kadın. Bu vahşi doğada da aynı derecede doğru yerinde görünüyordu. Sonrasında, o sahnenin her bir detayını net bir şekilde hatırlayacaktı. Sessizlik, suyun solgun parıltısı ve düşmüş yaprakların o aromatik kokusu. Ama o cazibe, o merkezi figür, hafızasındaki en keskin anıyı oluşturacaktı. Yavaşça ellerini çırptı kız, ördekler hemen kalktı ve boyunlarını uzatarak, yukarı doğru, akıntıya doğru uçup gittiler. Kız, hafifçe gülerek Lizel'a doğru döndü. Bazen, neredeyse ayaklarıma kadar geliyorlar. Ama maalesef, onlara bir insan doğasına aşırı güvenmeyi öğretiyorum. Bu güven, bir gün canlarına mal olabilir. Harikasın, diye haykırdı Lisle. Ne hissettiğini açıkça ifade etmişti. Çünkü kız, ona göre her şeyiyle zarif bir kaliteyle donatılmıştı. Ah, diyerek gülümsedi kız. Gerçekten sana gösterdiğim şeyde olağanüstü bir durum yok. Yuvalarını tesadüfen bulmuştum. Ve yavaş yavaş anne kuşun şüphelerini silahsızlandırmayı başardım. Yeşilbaşlar evcilleştirilebilir, bilirsin. Ama yine de vahşi doğada onlara bu kadar yaklaşmak zordur. Ama artık geri dönelim. Bir susamuru bulmalıyız. Onların, İngiliz vahşi yaratıkları arasındaki en utangaç canlılar olduğunu düşünüyorum. Yan yana, aşağı akıntıya doğru ilerlemeye başladılar. Bir süre sonra, kız onu, bir çayırla kesişen patika yol ayrımında bıraktı. İstediğin zaman, çizimlerimi görmeye gelebilirsin, dedi vedalaşırken. Lisle, mümkün olan en kısa sürede gitmeye o an karar vermişti. Sadece o çizimlerin dışında, oraya gitme fikrinin kendisi bile ona büyük bir çekim hissettiriyordu. Eve doğru kararlı adımlarla yürürken, içinden bir sözü tekrarlıyordu. Bu kız, asla ama asla Clarence Gladwin ile evlenmemeliydi. Düşünülemezdi. Bu durum için söylenebilecek tek kelime buydu, düşünülemez. Lisle, öğleden sonra erken saatlerde geldi Millicent'in evine. Dışarıdan oldukça sevimli görünen bu eve kısa bir göz attıktan sonra, oturma odasına yönlendirildi. Oraya oturdu ve etrafa bakarak beklemeye başladı. Evin süslemesinde göze çarpan belirgin tonlar, beyaz ve sulu maviydi. Bu etki ona, aynı derecede hoş, iffetli ve soğukkanlı geldi. Oldukça karışık süsler arasında birkaç mermer heykelcik duruyordu. Figürler havalı, bir o kadar da ince işlenmişti. Sonra, fil dişinden ince oyulmuş bazı nesneler fark etti. Hemen yanında ise geniş ve gri bir bozkırlık alanın sulu boya fotoğrafı vardı. Mesafe ve yalnızlık, resimde ustalıkla aktarılmıştı. Millicent içeri girdiğinde, Lisle ayağa kalkmış, resmi incelemek için ona doğru yönelmişti. "Geldiğine çok sevindim, çünkü sen alışkınsın," dedi Millicent. "Orman ve nehirlerin hayatı konusunda biraz çekingen davranıyorum ama yine de sana eskizlerimi göstermek istedim. Korkarım seni çok beklettim." Lisle gülümsedi. Genç kızın gözlerinde, o açık sözlü komikleri seven tatlı bir parıltı vardı. "Nasmith bana erken geldiğimi söyledi," dedi Lisle. "Ya da daha doğrusu, başka birini ziyaret edecek olsaydım, bu saatin çok erken olacağını belirtti. Yine de itiraf etmeliyim, zamanı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu tür şeyler," diyerek heykelcikleri işaret etti, "benim için neredeyse tamamen yeni. Bana alışılmadık derecede iyi geliyorlar." "Evet," diye yanıtladı Millicent. Onun sanatsal bir yeteneği olduğunu fark etmişti. Göz önüne alındığında, çok güzeller. Ve insan onları gerçekten çok sık göremiyor. "George onları İtalya'dan getirdi. Ben ise," diyerek Moğol kapısını andıran fil dişi bir temsile doğru ilerledi. Bu, tabii ki farklı bir tarzı olsa da, sabırlı ve detaylı işçiliğiyle dikkat çekicidir. "Aslında cami o kadar da güzel değil. Nasmith, Hindistan'dan gelen bu ikiliyi bana gönderdi. Bir keresinde Himalayaların kenar bölgelerine bir gezi yapmıştı." Lisle nesneyi dikkatlice inceledi. Genç kızın yapacağı yorumu biraz ilgiyle bekledi. "Harika," diye ilan etti sonunda. "Sanırım bu gerçek bir kopya. O oymayı yapan adamın hayal gücü armağanı yoktu," dedi Millicent. "Sadece gördüğünü sadakatle, çoğaltarak yansıtmış. Farklı halkların çok farklı yolları vardır, değil mi?" diye yorumladı Lisle. "Onlar o küçük doğu kemerini yaparken, bizler gelişen bir ahşap kasaba ya da çelikten,
1000 misafir ağırlayacak çimento bir otel inşa ediyoruz. Rockies'teki gürültülü geçitlerde, en büyük yük trenlerimizi taşıyan o devasa köprüler bile belki daha az işçilik maliyeti taşıyor. Öyle tahmin ediyorum, dedi Millicent. Peki ya sonra ne oldu? Lisle fil dişi oymayı incelemeye devam etti. Kuru bir iklimde, bunun orijinali yüzyıllarca kalıcı olurdu. Tıpkı Mogullar dönemi gibi. Nesiller boyu bir güzellik nesnesi olarak keyifle izlenirdi. Belki de o eski inşaatçılar, zamanlarını bizim gibi harcamıyorlardı. Bizim eserlerimiz sadece amaçlarına hizmet ediyor, ama onlara asla güzel diyemezsiniz. Millicent bu cevaptan memnun kalmıştı. Lisle, bozkırın fotoğrafına bakarak devam etti. Sanırım beni en güçlü şekilde tutan şey bu olabilir. Gerçeklik, Millicent'in ifadesinde hafif bir çekingenlik belirdi. Ama bunu yargılayamazsın, değil mi? Sen İngiliz bozkırlarını neredeyse hiç görmedin. Bir süre yüksek Alberta ovalarında kaldım, dedi Lisle. Ve orada da aynı şeyler var. Gökyüzünün geniş taraması, sonsuza dek akan, yuvarlanan bir atık. Hepsi bu resimde mevcut. Nasıl ifade edildiğini bilmiyorum. Orada sadece renk dereceleri var. Neredeyse mesafeyi belirleyen bir çizgi bile yok. Yine de, mekan hissi inanılmaz derecede canlı. Millicent utandı. Sen çok hoşgörülü bir eleştirmensin. O çizim benim kendi çalışmam. Lisle kendisi utanmış gibi görünmüyordu. Ancak gerçeği daha önce hiç şüphelenmediğini söyledi. Zaten bunu fark ettiğinde, bakışları belki biraz garip görünmüş olabilir ama yüzü son derece ciddiydi. Söylediklerinden sonra, diye devam etti genç kız. Diğer şeyleri sana daha büyük bir güvenle gösterebilirim. Biliyor musun, ben tüm Batılıların karamsar birer faydacı olduğunu sanıyordum. Oturdu ve bunu düşündü. Bu adam kolayca gülüyordu ama aynı zamanda üzerinde belirli bir ağırlık, bir ciddiyet vardı. Millicent, alıştığı o hafifliklerin aksine, bu adamın tavrını oldukça ferahlatıcı bulmuştu. Diye düşündü Lisle, bana göre. Beyaz insanın diğer tüm halklar üzerindeki en büyük üstünlüğü, onun faydalı şeyler yapma kapasitesidir. Bu yapılanlar sadece çirkin kereste fabrikaları ya da kirli lokomotifler olsa bile. Felsefe şimdiye kadar kimseyi beslemedi ya da kimsenin emeğini hafifletmedi. Ticaret bir kolaylıktır, evet. Ama bundan büyük kar elde eden adam, sadece bir başkasının sırtına ağır bir yük bindiriyordur. Bana öyle geliyor ki tüm gerçek faydalarımız, sadece üretim yapandan geliyor. Sen hiç kereste fabrikası inşa ettin mi, diye sordu Millicent, yaramazca bir tavırla. Lisle, açık bir neşeyle güldü. Hayır, bu yüzden zaten konuşmakta özgürüm. Tesadüfen, içinde biraz altın olan bir damar buldum. Altın sadece alışveriş yapmaya yarayan kullanışlı bir araçtır. Kabul ediyorum. Muhtemelen belime kadar buzlu suyun içinde durup, keskin taşları bir hamur değirmenine sığdırmaya çalışırken çok daha faydalı işler yapıyordum. Belki haklısın, diye onayladı Millicent. Ama kulağa çok ciddi geliyor. Peki ya doğrudan işe yarar hiçbir şey yapmayan insanlar? Onlar ne olacak? Sadece yukarı aşağı gidip gelerek, dünyayı tatlı ve temiz tutan birkaç kişi var, dedi Lisle. Bazıları için dinlenmek çok iyi gelebilir. O zaman herkesin pratikte bu şekilde davranarak varlığını haklı çıkarması gerektiğine mi İnanıyorsun? Eğer bunu yapmazsa, genel olarak varlığı zaten durur, dedi Lisle. Altını bulduğum o vahşi doğa. Bu hayata uygun olmayanların kemikleriyle dolu. Millicent bazı çizimleri masaya yaydı. Çoğu renklendirilmişti, bazı durumlarda aynı nesnenin birkaç farklı çizimi yapılmıştı. Hepsi sabırlı bir bakımla hazırlanmıştı. Genç kız, Liesl'ın gözlerindeki o hızlı takdiri görünce garip bir şekilde memnun oldu. Bir susamuru, çok canlı, diye belirtti Lisle. Onu sığ bir alanda çalışırken göstermişsin. Bir hayvandan çok bir balığa benziyor. Ve bu son derece doğru. Yarım düzine eskiz yaptım ama henüz tatmin olmuş değilim. Çok titizsin, diye yorum yaptı Lisle. Ama ne olursan ol, eğer bir yere varmak istiyorsan kalbini zorlaman gerekir. Bu kardeşimin kitabı, diye yanıtladı Millicent. Onun için bitiriyorum. O başka şeyler de yaptı. Çoğunlukla dolaylı olarak faydalı şeyler. Ben sadece bunu devraldım. Ve iyi olmak için üzerime düşen payı almak istiyorum. Lisle, şefkatli bir şekilde başını salladı. Endişeli görünüyordu. Anlıyorum, dedi. Benim de bir ortağım vardı.
Ona ödeyebileceğimden çok daha fazlasını borçluydum ve bana sorunlu bir iş bıraktı. Öyle de kalacak. Bir bağlantı kurmalı. Ama biraz daha bakmama izin ver, bunlar gerçekten harika. Millicent ona bir kırmızı C kuşu gösterdi. Süzülmüş, dikenli bir dalın üzerinde küçük altın armasıyla duruyordu. Hemen yanında, köpüklü bir taşın üzerine dalışa hazır. Turkuaz renkleriyle parlayan bir yalı çapkını vardı. Lisle kültürlü bir sanat eleştirmeni değildi. Ancak vahşi yaratıkların yollarını çok iyi bilirdi. Kızın bu yeteneğine hayran kalmıştı. Çünkü onları adeta hayatın kendisiyle temsil etmek tam bir içgüdü işiydi. Tam o sırada, kapıda beliren bir tırmalama sesiyle bölündüler. Kapıyı açtığında, beyaz bir pasör köpeği. Garip bir şekilde topallayarak içeri sendeledi ve ayaklarının dibine kıvrıldı. Ev için oldukça büyük bir köpek, ama onu benden uzak tutamıyorum, diye açıkladı Millicent. Gördüğün gibi, bir tuzakta ayağını kaybetti. Onu bulduğumda neredeyse ölmek üzereydi. Bazen, hayatını kurtardığımı bildiğini düşünüyorum. Köpek yukarı baktı. Patisini kaldırarak genç kızın eline sürttü. Millicent elini açana kadar buna devam etti, elini uzattığında ise çenesini avucuna koydu. Bu önemsiz bir olay gibi görünebilirdi. Ama Liesl'ı bir şekilde derinden etkilemişti. Şer odaklarına karşı, bu daha düşük kardeşlerimizi çekmek için gücü nereden aldığını şimdi anlıyorum, dedi Lisle. Tek başına çalışmak, bu gücü sana asla veremezdi. Millicent bu sözü duymazdan geldi. Adamın doğrudanlığı neredeyse utanç vericiydi. Yine de, kaba bir niyet taşımadığını biliyordu. Adam sadece onu övmek istiyordu. Kardeşimin günlüğünü okumana izin vereceğime söz vermiştim, diye hatırlattı genç kız. Birkaç dakika beklersen, hemen alıp gelirim. Köpek, sanki onu gözünün önünden ayırmak istemiyormuş gibi arkasından kasılarak peşinden gitti. Çok geçmeden, küçük bir deri kutu ve içinden çıkan yıpranmış bir defterle geri döndüler. Lisle, kızın kutuyu ne kadar büyük bir özenle tuttuğunu fark etti. Defter çok güzel muhafaza edilmişti. Lisle, bu kitabın kız için ne kadar değerli olduğunu hemen anladı ve bu düşüncesinde haklıydı. Aslında, genç kızın, sadece en yakın iki arkadaşının gördüğü bu hatırayı, neden bir yabancıya göstermek istediğini de içten içe merak etmeye başlamıştı. Teşekkür ederim, dedi, Millicent defteri ona uzattığında. Sandalyesini pencereye yaklaştırarak okumaya başladı. Hikayenin çoğunu zaten biliyordu ama yine de anlatılanlar onu tamamen içine çekti. Yüzeyde, sadece tehlikeli ve zahmetli bir yolculuğun sade bir kaydı gibi duruyordu. Ancak anlayış yeteneği olan biri için, bundan çok daha fazlası vardı. Fiziksel acıya, zayıflığa ve açlığa karşı verilen canlı bir mücadelenin, iyimser bir insan doğasıyla anlatımıydı bu. Burada tuhaf bir kelime, orada bir satır ya da başka bir yerde geçen iki kelime. Basit ama kararlı bir cesareti ve dayanıklılığı fısıldıyordu. Ve adam, zayıfladığında bile sonunun yaklaştığını açıkça bilmesine rağmen, satırlarda en ufak bir umutsuzluk patlaması ya da sarsıntı belirtisi yoktu. Kendini son ana kadar, yenilmez bir iradeyle sürüklemişti. Sonra Lisle, kitabı daha yakından incelemeye başladı. Defter, zorlu hava koşullarına maruz kalmanın izlerini taşıyordu. Kurtarma ekibi, sahibinin ölümünden kısa bir süre sonra bu günlüğü bulmuştu. Ayrıca Lisle, George Gledwin'in bu defteri öylece karın içinde bırakacağını düşünmüyordu. Birkaç sayfa eksikti. Yolculuğun üzerinden geçtikleri o yerleri düşündüğünde, kayıtların iki kişinin yaşadığı döneme ait olduğunu anladı. Erzak depoları toplanmıştı ve George da içeriklerin bir listesini almaya karar vermişti. Bu sonuç, Gledwin'in başladıkları mağazaları sayması ve bir iki kez azaltılmış listeye girmesiyle doğrulanıyordu, sonrasında durumu değerlendirmişti. Ancak kayıtlardaki bu kesintiler ve soyutlamalar, açıkça Clarence'ın eseriydi. Lisle günlüğü incelemeyi bitirdi ve onu saygılı bir tavırla Millicent'e geri verdi. Kızın gözlerindeki o parıltıyı fark ettiğinde, kalbi ona karşı daha da ısındı. "Okuduğum en harika hikaye," diye ilan etti içtenlikle. Millicent cevap vermedi. Ama Lisle onun memnun olduğunu ve kendisine, ölmüş kardeşine çok benzediğini söylemek istediğini hissetti. Daha fazlasını söyleyemezdi. Zaten izin verilen sınır kadar ileri gittiğini fark etmişti ve aklı, bu duygusal eğilimi bastıracak kadar güçlüydü. Kızın dudakları, sanki yoğun bir duygunun farkındaymış gibi sıkıca kapandı.
1-2 dakika derin bir sessizlik oldu. Lisle bu uzun sessizliği bozdu. Bana çok büyük bir ayrıcalık tanıdığını biliyorum ve bunun için minnettarım, dedi. Konuyu biraz değiştirmek amacıyla ekledi. Bir bakıma, bu huzurlu ve dinlendirici yerde o hikayeyi anlamak gerçekten zor. Dışarısı, genel tonun ve şartların tamamen farklı olduğu bir yer. Nasmith de bir keresinde benzer bir şey söylemişti, diye yanıtladı Millicent. Sanırım aradaki değişim oldukça belirgin. Lisle başını salladı. Burada düzen, barış ve güvenlik var. Vahşi yerlerde ise her şey bir savaş, güçlülerin hayatta kalma mücadelesidir. Don, o sağlam tepeleri buzla yırtar, nehirler derin vadilere dökülür. Canavarlar canavarları yok eder ya da açlık hepsini bitirir. İnsan da bundan muaf değildir. Küçük bir hata, kaçırılan bir geyik ya da kaybolan bir un torbası, ona hayatına mal olabilir. Bu fark için kurucuya, Saban'a, küreye ve işleri kolaylaştıran o karmaşık makinelere teşekkür etmelisiniz. Bu senin evcil hobilerinden biri, değil mi? Dedi Millicent. Lisle bir kez daha konuyu değiştirdi. Keşke sana o vahşi doğayı gösterebilsem, dedi. Millicent düşünceli görünüyordu. Görmek isterim. Eğer bu kitap iyi karşılanırsa. Belki daha hırslı şeyler denemeliyim diye bir fikrim var. Diğer ülkelerin daha büyük canavarlarını ve vahşi kuşlarını çizmek gibi. O zaman, sanırım British Columbia'yı seçmeliyim. O halde rehberin olmama izin verir misin? Millicent koşullu bir söz verdi. Kısa bir süre sonra Lisle oradan ayrıldı. Yolda yürürken Nasmith ile karşılaştı. Birlikte Gladwyn'in evine doğru gittiler. Çimlerin üzerinde misafirler toplanmıştı ve Bayan Gladwyn çay masasının yanında oturuyordu. Bir iki genç kadın yakınlarda dururken, birkaç adam da hemen civarda bir araya gelmişti. Mat çimenlerin üzerine, 50 metre mesafede bir yere küçük bir hedef kurulmuştu. Lisle, diğerlerinden biraz uzakta duran Bella Crestwick'in yanına gitti. "Bu da ne?" diye sordu. "Menzili çok kısa. Minyatür tüfek atışı," dedi Bella. "Son zamanlarda çok popüler oluyor. Gladwyn bir kulüp kurmaya çalışıyor. Kardeşim Jim de bazı kurumların lig başkanı. Oldukça hevesli. Ve bunun için haklı nedenleri var. Buna seviniyorum." Son sözleri gizlice, fısıldar gibi eklemişti. Lisle başını salladı. Herhangi bir organize işin veya eğlencenin, genç Crestwick için sağlıklı ve faydalı bir ilgi alanı olacağını fark etmişti. Kız, sanki bir şeyi tartıyormuş gibi adama baktı. Ve sonra kararını vermiş gibi göründü. "Bir şeyi hiç sevmedim," diye şikayet etti. "Çok yüksek bahisler için atış yapıyorlar. Jim kötü bir nişancı değil ama çok hevesli. Korkarım şimdi gereksiz bir cesarete kapılacak." Lisle, kendisinden bir istekte bulunulacağını sezdi. Onda insanlara güven veren bir şey vardı ve kız da onunla kısa sürede arkadaş olmuştu. "Benden ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Bella sabırsız bir hareket yaptı, adam çok doğrudan konuşuyordu. "Ah," diye suratını astı, "iyi bir anlaşma yapamaz mısın? Kabul edildi mi yani? Yine de. Siz Bushmenler iyi ateş edebiliyorsunuz, değil mi? Bu bir kuraldır," diye yanıtladı Lisle. "Neredeyse. Sanırım görüyorsun. O zaman," diye karşılık verdi kız, "bunu böyle açıkça söylememeliydin. Sadece gülümseyip harekete geçmeliydin. Vahşi doğadan geliyorum, benden çok fazla şey beklememelisin. Tabii izin verirsen." Bella ona minnettar bir bakış attı. Lisle, Gladwyn'in de dahil olduğu adam grubuna doğru yürümeye başladı. Onlara yaklaştığında keskin bir çatlama sesi duyuldu. Matın üzerinde yatan figürden ince bir duman çizgisi yükseldi. Yanındaki bir adam, elindeki gözlükleri yere indirerek konuştu. "Sola yüksek," diye duyurdu. "İyi bir pozisyonda değilsin Jim. Pes etsen daha iyi olmaz mı?" Lisle, daha önce bir iki kez karşılaştığı bu konuşmacıyı inceledi. Orta yaşa yaklaşıyordu ve şişmanlamaya meyilli bir vücudu vardı. Ancak duruşunda, askeri bir eğitim aldığını düşündüren bir asalet saklıydı. Yüzü etliydi ama hatları cesurdu, kaba bir yakışıklılığı vardı. Genel olarak kolay ve neşeli bir hava yayıyordu. Fakat Lisle, onun hakkında en iyi şekilde, yırtıcı, olarak tanımlayabileceği tekinsiz bir şeyler hissetmişti. Ara sıra iş bağlantılarından bahsederdi, yani bir mesleği vardı. Ancak Lisle, onun tam olarak ne iş yaptığını henüz duymamıştı. Crestwick'in yüzü sıcaktı, adamın sözlerine sertçe cevap verdi. "Hiç de değil, Batley. Sorun şu ki, ben artık Roberts hedefine alıştım.
Karttaki noktalar, o yüzüklerden sonra şaşırtıcı geliyor. Yakında ritmi yakalayacağım. Ah, neyse, diye kabul etti diğeri. Bir zaman sınırı koymadığın için tekrar devam edebiliriz. Ama durum giderek sıradanlaşıyor ve ben biraz çay istiyormuşum gibi hissediyorum. Eğer istersen faizi tekrar artırabilirim, dedi oğlan, meydan okuyan bir sesle. Lisle gruba katıldı. Mesele ne hakkında, diye sordu. Batli iyi bir tüfek nişancısıdır. Ama eğer atamazsa, bunun nedeni biraz fikirli olmasıdır, diye açıkladı Gledwin. Creswick kendi fikrini sorguladı. Sonunda Batli, pratik ellerde sert bir tetik çekişinin de hafif olanı kadar iyi olduğunu kanıtlamayı teklif etti. Kendini geri çekti ve ritme girdi. Creswick bu meydan okumayı kabul etti. Nokta. Ve geri kalanımız zaten devre dışı kaldığımız için, mesele ikisi arasında bir eşleşmeye döndü. Creswick kolay tetiklenen bir tüfek kullanıyor. Batley'ninki ise alışılmadık derecede sert bir yaya sahip. Lisle düşündü. Bella'nın sözlerini hatırlayarak. Bu çocuğu fevri bir bahse sürüklemenin ne kadar kolay olacağını anladı. Çocuk inatçıydı, görgü kuralları belki biraz daha uzlaştırıcı olabilirdi. Ancak Lisle, ortada büyük bir bahis döndüğünü fark ettiğinde, ev sahibinin bu işin bu kadar ileri gitmesine izin vermemesi gerektiğini düşündü. Creswick birkaç kez çift bahis yaptı. İnatçıdır ve yenilmeyi hiç sevmez, diye devam etti Gledwin. Ben de onun yaşındayken aynı fikirlere sahiptim. Ona bırakmayı teklif ettim, diye araya girdi Batli. Şimdi de yaparım. Sadece o son yarım saattir beni çekim yapmaya devam ettiriyor. Gledwin'in dediği gibi, inatçı. Ve yanıldığı için gerçekten yazık. Eğer bilek tendonlarını daha sert bir tetiğe alıştırsaydı, kabul edilebilir derecede iyi bir vuruş yapardı. Lisle, Batley'nin görüşünde haklılık payı olsa da, Creswick'in, hafif gerilimin ortalama bir insan için daha uyumlu olduğu, savunmasının da doğru olduğunu biliyordu. Ancak yaşlı adamların bu hoşgörülü, üstenci tavrının, o ateşli çocuğu kasıtlı olarak kışkırtmak için hesaplandığını fark etti. Diye Batley'e seslendi Lisle, inançlarının arkasında duracak kadar cesursun madem. Eğer bunu herkese karşı korumayı teklif ettiysen, anladığım kadarıyla yaptığın şey tam olarak bu. Adam umursamazca başını salladı. Lisle devam etti. Sonuçta, bu beyefendiler pompalı tüfeğe daha alışkın. Senin bu üstünlüğün, aslında çok da bir şey kanıtlamaz. Creswick hızla etrafına bakındı. Çoğunuz kolonyalsiniz ve tüfeği iyi kullanırsınız. Sen, onunla mücadele etmeye istekli misin? Sen gizli bir at gibisin, ama eğer seni yenerse bahisleri ikiye katlarım. Lizel'ın tam da istediği buydu. Diğerleri ise şaşkındı. Daha önce hiç elimde böyle küçük bir tüfek olmadı, dedi Lisle. Biz genelde 44 ila 70 kullanırız. Atışımın Bay Batley'e karşı adil olup olmayacağına karar vermeyi size bırakmak zorundayım. Bu durumda, bahsin yarısını koyarım. Adamlar katılması için hiçbir engel olmadığını söylediler. Batley de itiraz etmedi, ancak Lisle onun bu durumdan pek memnun olmadığını sezmişti. Minder'in üzerine uzandı. Hafif yaylı tüfeği ve kendisine verilen 6 fişeği aldı. Gözlerini hedefe sabitledi. Hedef, kalın bir tahtaya çakılmış sıradan bir oyun kartıydı. Daha tam olarak hazır olmadan ilk atışı yaptı. Bu hafif tetik çekişi onun için çok yeniydi. İçlerinden biri, merminin sol üst köşeye dokunduğunu seslendi. Bir sonraki atış alt kısımda yere düştü. Ardından gelen 4 atış ise kartın etrafındaki işaretlere dağılmıştı. Ayağa kalktığında, Batley'nin kendine olan güveni iyice yerine gelmiş gibiydi. Başka bir kartın tam ortasına düzgün bir desen bıraktı. Creswick'in endişeli olduğu her halinden belliydi. Sıra tekrar ona geldiğinde oldukça kötü şutlar attı. Bu arada, çimlerdeki partinin geri kalanı da yavaş yavaş etraflarına toplanmaya başlamıştı. Seyircilerin bu hevesli ve meraklı tavrı, sıra dışı bir eşleşmenin devam ettiğini açıkça gösteriyordu. Lisle tekrar Minder'e uzandığında son derece soğukkanlıydı. Bella Creswick'ten hızlı ve cesaret verici bir bakış aldı. Kararlıydı. Önceki 6 atışında tetiğin doğru gerilimini artık öğrendiğini düşünüyordu. Birisi benim için namluyu silebilir mi, dedi, tüfeği açık tutarak. Bella hemen harbiyi ele geçirdi. Parmaklarının kirlenmesini umursamadan, çubuğu ustaca kullandı. Sana şans getirsin, dedi meydan okuyan bir sesle. Ardından Batley'e sert bir bakış attı. Adam ise ona sadece gülümsedi ve silahını hazırladı.
Büyük bir beklenti sessizliği çöktü ortama. Lisle zamanı iyi ayarladı. Keskin bir çatlama sesi duyuldu, ince bir duman çizgisi yükseldi. Gledwin kadehini kaldırarak güldü. "Yüksek," diye seslendi. "En üst sıra." Bu üçlü bir kupa kalbiydi. Gledwin'in gülümsemesi, Lisle tekrar ateş ettikten sonra bile bir an için donup kaldı. "Şimdi alt, düşüksün," diye bağırdı. Sonra, yüz ifadesi hafifçe değişti. Her iki nokta da tam yerinden delinmişti. Bu kesinlikle bir tesadüf gibi görünmüyordu. "Merkez," diye duyurdu başka bir atışın ardından. Etraftaki tüm yüzler ciddileşmişti. Karttaki 3 kalp sembolü de özenle delinmişti. "Yeni bir kart," diye bağırdı Creswick. Batley'e bakarken gözlerinde coşkulu bir parıltı vardı. "Bana çekilmeyi teklif etmiştin. Şimdi bu iltifatı sana iade edeyim mi?" Adam umursamazca güldü, ama Lisle bunun ona büyük bir çabaya mal olduğunu fark etti. "Hayır," diye karşılık verdi Batley. "Kendimi senden daha az sporcu gösteremem. Ama sanırım daha uzun bir menzil talep etme seçeneğim var. Matı 25 yard geri çekin ve oraya bir maça ası koyun. En sadesinden. Bu mesafeden her birimize 3'er atış yeterli olmalı." Creswick Minder'e uzandı ve dış sahaya doğru 3 kez tetik çekti. Mermiler kartın kenarına dokunmuştu. Batley daha iyisini yaptı, 2 atışı siyah kenarı kırdı, biri ise tam yanındaydı. Böylesine küçük bir hedefe bu mesafeden bu şekilde vurmak gerçekten büyük bir ustalıktı. Lisle biraz endişelendi. Kendini Minder'e bırakırken vücudunu iyice esnetti. Kumarbazların o kaybetme korkusu pek üzerinde olmasa da, kendi parasını korumak istiyordu. Fakat asıl istemediği şey, şimdi gerçek yüzünü tanıdığı Batley'nin kendisinden yardım isteyen bu insanları dolandırmasıydı. Bunu engellemek istiyordu, eğer mümkünse. 2 kez durakladı. Görüşü hafifçe bulanıklaştığında tutuşunu gevşetti ve rahatladı. Sonra keskin bir çatlama sesi duyuldu. Gledwin'in raporunu duyduğunda gülümsedi. "Göremiyorum. Bunlar sadece opera gözlükleri." Bir sonraki atıştan sonra tam bir sessizlik oldu. Hedefte hiçbir görünür işaret yoktu. Lisle arkasına bakmadı bile. Son fişeğini tüfeğe sürdü. Yarım dakika boyunca öylece bekledi. Sağ elini açıp kapattı, parmaklarını rahatlattı. Sonra silahı hızla kaldırdı ve ateşledi. Beyaz kartın yüzeyinde yine hiçbir bulanıklık ya da leke görünmüyordu. Gledwin elindeki gözlükleri sertçe kapattı. 2 izleyici hemen hedefe doğru koştu. Sessizce geri döndüler. İçlerinden biri, elindeki maça asını büyük bir ciddiyetle havaya kaldırdı. O küçük siyah ortanın tam içinde 3 küçük delik vardı. Lisle ayağa kalktığında Gledwin arkasını dönmüştü. Ancak Batley, içindeki yenilgi duygusunu çok iyi gizlemeyi başarıyordu. "Mükemmel," diye bağırdı Batley. "Bunu yenemediğime göre, geriye kalan tek şey parayı ödemek." Lisle, yüzü heyecanla kızarmış olan Creswick'in yanına gitti. "Bahsi kazandın," dedi. "Bu parayı, kulüplerin yarışma kupasını satın almak için kullanacak mısın?" Batley'nin yüzündeki o sahte gülümsemeyi ve Gledwin'in yüzündeki meraklı ifadeyi yakaladı. Ancak grup yavaş yavaş dağılıyordu. Lisle, Bella ile birlikte çimlerin üzerinden geri yürümeye başladı. "Minnettarım," dedi genç kız yumuşak bir sesle. "Başta senden çok fazla şey istediğim için biraz korkmuştum." Lisle ona şaşkınlıkla karşılık verdi. "Minnettar mısın? Sadece oldukça keyifli bir eşleşmeye dahil oldum. Hepsi bu." Bella güldü. "Çok hızlı öğreniyorsun. Ama mazeret olarak söylemeliyim ki, seni çok ciddi bir riske dahil ettiğimi düşünmemiştim. O gözler ve o eller sende oldukça. Kimse böyle bir sonuç beklemezdi. Sabahı canlandırmaya gerek yok, değil mi?" Lisle biraz utandı. Bu kızın hayat hakkındaki bilgisi ve tecrübesi çok fazlaydı. Adam bunu bir başkasına göstermeyi tercih ederdi. "Peki," diyerek sözü bitirdi genç kız, çay masasına yaklaşırken. "Değer vermesen bile, teşekkürlerim seninle." "Benden ne dememi bekliyorsun?" diye sordu Lisle. Dikkatle kıza baktı, gözlerinde hem bir eğlence hem de derin bir takdir vardı. Kız, o karmaşık ve şık elbisesinin içinde gerçekten çekici derecede güzel görünüyordu. "Evet," dedi Bella alaycı bir şekilde gülümseyerek. Adamın sorusunu görmezden gelmişti. "Bu elbiseler tweed kumaşlardan çok daha iyi duruyor, değil mi? İnsanı hoş, yumuşak ve kabarık gösteriyor. Ama bu tamamen aldatıcıdır. Görüyorsun ya, ben aslında tırnaklarımı geçirebilirim. Hatta fırsatım olsaydı, Batley'i çok kötü bir şekilde çizebilirdim. Sana küçük bir ipucu daha.
ne hoşuna gidiyorsa, onu yap. Sonra hafifçe gülerek arkasını döndü ve şaşkınlık içindeki Liesl'ı orada tek başına bıraktı. Marple'ın evindeki o küçük oda. Creswick'lerin kaldığı yer. Sıcaktı ve içerisi kısmen puro dumanıyla dolmuştu. Yeşil gölgeli, asılı lambanın ışığı dumandan süzülüyor, odaya çizgiler halinde yayılıyordu. Liesl, lambanın altında oturmuş, elindeki kartları inceliyordu. En sonunda masaya doğru bir bakış fırlatarak sandalyesine yaslandı. Yüzünde hiçbir saygı ifadesi yoktu. Gladwin ise biraz daha dikkatliydi. Kitabını bırakmış, yakışıklı yüzündeki tembel bir gülümsemeyle öylece bekliyordu. Yanında Batley oturuyordu, düşünceli bir hali vardı. Creswick ise Liesl'ın tam karşısındaydı. Hevesle oturuyordu ama sağlıksız bir şekilde kızarmıştı. Lamba ışığının altında alnı nemliydi, gözlerinde ise hoş olmayan bir parıltı vardı. Gece yarısı yaklaşıyordu ve şans, son bir saat içinde ona gerçekten sert davranmıştı. Liesl, bu sürenin yarısını onun yanında geçirmişti. Bu oyun, Liesl'a kaybetmek istemeyeceği kadar fazla para kaybettirmişti. Geç oldu, dedi esneyerek. Bu elden sonra bırakacağım. Diğer iki kişiden birinin benim yerimi almaya cesaret edeceğini sanıyorum. Creswick, sanırım kız kardeşin ve Bayan Leslie seni bekliyordur. Onlarla birlikte gidiyorsun, değil mi? Çocuk, sandalyesinde dönerek yakındaki şişeler ve sifonlar bulunan masaya doğru uzandı. Oradan bir bardak aldı. Mahalledeki bir evde düzenlenecek atış partisine davet edilmişti ve geceyi orada geçirecekti. Ah, diye bağırdı biraz sinirle. Bella her zaman böyle mantıksız bir acele içindedir. Diğerleri henüz gitmeyebilir. Sanırım Flo Marple'ın şarkı söylediğini duyuyorum. Açık kapıdan, aşağıdan gelen bir ses ulaştı kulaklarına. İyi bir sesti bu. Ama kelimeler saçma bir jingle'dan ibaretti ve içindeki mizah pek de narin sayılmazdı. Liesl, Gladwin'e baktığında onun hafifçe kaşlarını çattığını fark etti. Ancak ikinci masanın yanında uzanan o iki genç adamdan biri. Takdir dolu bir gülümsemeyle nakaratı mırıldanmaya başladı. Ağır ve biraz aptalca bir yüz ifadesi vardı. Hazırlanmaları yarım saat sürer, diye ilan etti Batley. En iyisi, bu turu oynamak. Sırayla kartlarını bıraktılar. Sonra Creswick sandalyesini gürültüyle geriye itti. Bir kez daha nakavet, diye acımasızca bağırdı. Bu kadar geride kalmayı sevmem. Diğer bir el için ikiye katlayalım mı? İstediğin gibi, diye karşılık verdi Batley. Cesursun, elindeki kartları göz önünde bulundurursak. Ama eğer servet kararsızsa, kararlı bir talibi tercih etmesi gerekir. Bu sözler yeterince masum görünüyordu. Ancak Liesl, bu konuşmanın içinde, inatçı çocuğu kışkırtacak kadar gizli bir iltifat olduğunu düşünüyordu. Çocuk o sırada bardağını boşaltmıştı. Liesl, Batley'nin daha önce de böyle oynadığını hatırlıyordu. O zaman da çok şey söz konusu olmuştu ve Creswick'in duyguları üzerinde biraz daha farklı bir tavır sergilemişti. Genç adamın karşılayabileceğinden fazlasını kaybedip kaybetmemesi. Bir bakıma Liesl'ın ailesi için önemsizdi. Onu hiç de çekici bulmuyordu. Ama yarım saat önce Bella ile salonda karşılaşmıştı. Bella ona endişeli bir bakış fırlatmış. Eğer kardeşini oradan uzaklaştırabilirse minnettar olacağını ima etmişti. İşte Kanadalı Liesl'ın o kart odasında bulunmasının tek sebebi buydu. Ben zaten gidiyorum, dedi Liesl. Birkaç banknot ve altın çıkarıp masaya koydu. Dışarıda sağanak bir yağmur vardı. Bunu unutmasan iyi olur. Bayan Leslie'nin yürüyerek geçtiğini duydum, yollar ıslak olacaktır. Bildiğiniz gibi, kızları Nasmith'in arabasıyla geri götüreceğime söz verdim. Eğer onun arabasını bekletirsem bana pek teşekkür etmez. Creswick omurdandı ve tereddüt etti. Yüzü iyice kızarmıştı. Batley'e döndü. Sadece bu iki banknotum kaldı, diye açıkladı. Baştan beri eşit kalacağımızı umuyordum. Bunları ayarlar mısınız? Geri döndüğümde görüşürüz. Batley umursamazca başını salladı. Çocuk ayağa kalktı, kararsız gözlerle masaya baktı. Gerçek şu ki, diye devam etti, gitmeden önce durumu düzeltmek istiyorum. Bir gece için oldukça fazla içeri girdim. Bir tur daha oynamak beni doğru yola çıkarabilir. Gladwin ve ben sana bu şansı vermeye hazırız, diye hızlıca yanıtladı Batley. Ancak Liesl, elini serbestçe Creswick'in omzuna koydu. Hadi ama, diyerek teşvik etti gülerek. Şansın sana karşı dönmüş, artık bu kadarı yeter. Bir dakika sonra çocuğu kapıdan dışarı çıkarmayı başarmıştı.
Merdiven sahanlığından geriye doğru baktığında, Gladwyn'in yüzünde garip bir ifade gördü. Bunun bir tür tiksinti bakışı olduğunu düşündü. Ancak Batley açıkça kaşlarını çatmıştı. Bu iki adamın yüz ifadeleri onun için net bir anlam taşıyordu. Çocuğu dışarı çıkarırken çok fazla güç kullanıp kullanmadığını, niyetini çok belli edip etmediğini merak etti. Ama sonuçta, bunun pek bir önemi yoktu. Bahanesi yeterince iyiydi. Merdivenlerden aşağı inerlerken, Creswick ona döndü. Sıcak ve öfkeliydi. Oldukça resmi davrandığını düşünüyorum. Seni daha 2-3 hafta öncesine kadar hiç görmemiştim, diye mırıldandı. Böyle umursamaz bir muamele görmeye alışık değilim. Sanırım bu kolonyal bir özellik. Üzgünüm, dedi Lisle gülümseyerek. Kafan sakinleştiğinde minnettar olacağın bir hareket bu. Bu gece oldukça iddialı gidiyordun. Doğru, diyerek onayladı diğeri, gösterişli bir gururla. Bahisleri büyütmeye devam ettim, bu her şeyi canlandırdı. Ama bunu biraz pahalı buldun, değil mi, diye sordu Lisle. Merdivenlerin dibine ulaştıklarında kapıya doğru yürüdüler. Kız kardeşini aramadan önce, teras boyunca bir tur atalım mı? Creswick onunla birlikte yürüdü ama kısa süre sonra durdu ve alçak duvara yaslandı. Borsada küçük bir hareketlenme ister misin, diye sordu. Batley bana 1-2 ay içinde büyük gelişmeler olacağını söyledi. Büyük bir prim olacak. Sana eşit fiyattan 100 hisse verebilirim. Şu an geçici olarak bir çukurdamın. Lizel'ın o hisseleri satın alma niyeti yoktu ama yine de birkaç soru sordu. Görünüşe göre bu, tropik bölgelerde kahve ve kauçuk yetiştirmek için yeni kurulan bir şirketti. Hayır, dedi Lisle. Böyle bir anlaşma benim tarzım değil. Neden bir broker aracılığıyla satıp tam karını almıyorsun? Bu birkaç gün sürer, diye yanıtladı diğeri. Ayrıca, yöneticiler bir sonraki toplantıda işleri çözmeden fiyatlar yukarı çıkmaz. Böylesi en azından daha nazikçe. Unuttum, Batley böyle açıklamıştı. Durakladı ve sinirli bir şekilde ekledi, sana söylediğimi sanıyorum, şu an bir çukurdayım. Kayıplarını karşılaman gerekiyor ve bunu nasıl yapacağını bilmiyorsun, öyle mi? Lisle meraklanmıştı ve bu sorgulayıcı soruyu sormaktan çekinmedi. Ancak çocuk açıkça savunmasız yakalanmıştı. Parayı bir şekilde toplayabilirim, Batley bunu halleder. Ama başka bir yolla yapmayı tercih ederim. Faiz, insanı düşündürecek kadar yüksek. Hele ki bunu onun kendi cebinden yatırdığı parayla ödüyorsam. Bu cevaptan çıkarılacak çok şey vardı. Lisle tekrar konuşmadan önce biraz düşündü. 21 yaşındasın, değil mi, diye sordu. Evet, diye onayladı çocuk. Ama mütevelliler, 24 yaşıma gelene kadar mirası tutmaya devam ediyorlar. Şüphe dolu gözlerle Kanadalıya döndü. Bunun seninle ne ilgisi olduğunu anlamıyorum. Çok bariz değil, diyerek onayladı Lisle. İçeri girmeye başlayalım mı? Bella'yı koridorda buldular. Kardeşi paltosunu almaya gittiğinde, Bella Lisle ile birlikte terasa çıktı. Teşekkür ederim, dedi minnetle, salondan görünmeyecek bir noktada durarak. Onu oradan kurtarmayı başardığını görmek rahatlatıcıydı. Daha önce yapamadığım için üzgünüm, diye yanıtladı Lisle. Ah, o zaman yine ağır kayıplar mı verdi? Korkarım ki evet. Müdahalemi çok fazla belli edemedim. Bir dürtüye uyarak elini kızın koluna koydu. Bu durum senin için oldukça zor, değil mi? Bella başını salladı, onun elini çekmesini istemedi. Evet, diye kabul etti biraz acı bir sesle. Ama onun üzerinde hiçbir kontrolüm olmadığından şikayet edemem. Eğer olsaydı, bu şaşırtıcı olurdu. Küçük, sert bir kahkaha attı. Neyse ki kafamı korumayı ve kendimi kandırmamayı beceriyorum. Çünkü o tam olarak bunu yapıyor. Bizimle karşılaşmanın ne kadar değerli olduğunu ve fikri önemli olan kaç kişinin bizi önemsediğini biliyorum. Peki, dedi Lisle. Eğer herhangi bir konuda yardımcı olabilirsem, ne olursa olsun. Teşekkürler, diyerek sözünü kesti Bella ve tekrar kapıya doğru döndü. Salona vardıklarında arkadaşına baktı, ışık yüzüne vuruyordu. Teklifin oldukça samimi, dedi ani bir kararla. Ama bunun karşılığında ne beklediğini göremiyorum. Tırnak işareti. Lisle onun bu ifadesine şaşırmıştı. Kızın ruh halleri değişkendi. Genellikle biraz cesur ve hafif alaycı bir tavrı vardı. Şimdi acı içinde mi yoksa yaramazlıkla mı konuştuğunu anlayamamıştı. Hayır, diye ciddi bir şekilde yanıtladı. Ben de bilmiyorum. Kız onu gülerek terk etti. Kısa bir süre sonra o ve arkadaşları arabayla uzaklaştılar. Lisle, Nasmith'in evine geri döndüğünde, ev sahibinin odasına çekildiğini öğrendi.
O da aynısını yaptı. Ertesi sabah erkenden uyandılar. Nehre doğru yola çıktılar, yukarıda deniz alabalıkları akıntıya karşı yüzüyordu. Bütün sabah boyunca yoğundular. Öğlene doğru, güneşin altında çakıllı bir kenarda uzanmış, öğle yemeklerini yiyorlardı. İşte o an, önceki 2 geceye dair ilk göndermeyi yaptılar. "Dün gece eğlendin mi?" diye sordu Nasmith. "Aynen öyle," diye yanıtladı Lisle gülümseyerek. "Zaten senin ilgini çektiğimi itiraf etmiştim. Aynı zamanda bazı zorluklarım da oldu. Öncelikle Marple ailesine senin neden gelmediğini açıklamak zorunda kaldım. Verdiğin nedenler pek inandırıcı gelmedi. Yeterince iyiydiler. Muhtemelen Marple bunları anlıyordu. Komşularımın çoğu gibi, ben de yılda 1 ya da 2 kez giderim. Otter tazıları aboneliği ona bu hakkı veriyor. Biz Kanada'da olaylara pek öyle bakmayız, bilirsin, diyerek güldü Lisle. O zaman zamanla buna alışacağından hiç şüphem yok, diye yanıtladı Nasmith biraz kuru bir sesle. Eski şehirlerde zaten böyle yapıyorlar. Şimdi, samimiyeti sevdiğin için soruyorum. Sen günde 1-2 dolar kazanmaktan mutlu olan, baltayla ve kürekle çalışan biriydin, değil mi? Soğuğu hissetmek, paranı kısa sürede aramızda harcamana mı neden oldu? Hiç de bile, diyerek sahiplendi Lisle durumu. O zaman bundan neyi sevdiğini çıkarabilirsin. Bu ülkede olayları çok hafife alırız ve açıklamalardan kaçınırız. Ama sen Marple'ın evindeki olaylar hakkında hiçbir şey söylemedin. Sanırım kart oynamak için davet edilmiştin. Kendimi davet ettirdim diyelim. Sonuç, yarım saat içinde 60 dolar zarardayım. Madencilik kamplarında kendimi ayakta tutabilirdim ama en kötü kartlar bendeydi. Nasmith bunu duyunca gizleme gereği duymadan, keyifle güldü. Siz Batılılarda bulduğum tek kusur, kendinizi fazla abartmaya yatkın olmanız. Genç Crestwick'in biraz daha derine inmesine izin verdiklerini varsayıyorum. Bu, diyerek güldü Lisle, senin bu işin başından beri liderlik ettiğin anlamına gelir. İtiraf ediyorum. İma ettiğim gibi, bir Amerikalı ile bir İngiliz arasındaki farklardan biri şudur. Birincisi, eğer bir finansçı ya da politikacı değilse, düşündüklerini az çok zorla ifade eder. İkincisinin ne demek istediğini ise çoğu zaman deneyimle öğrenmek zorunda kalırsın. Olanları anlatırken kendi yöntemlerini kullan. Lisle öyle yaptı. Bella'dan hiç bahsetmedi. Nasmith ise bunları dinlerken rahatsız olmuş ve tiksinmiş görünüyordu. Crestwick hem görgü kurallarından yoksun hem de kaybetmeyi hak ediyor. Benim üstesinden gelemediğim şey, Butley'nin o adamlarla arkadaş olması. Bir zamanlar George Gledwin'in evinde kalıyordu, Clarence da ona sponsor olmuştu. Lisle bunu anlayabileceğini düşündü. Nasmith'in bazı eksiklikleri vardı ama aynı zamanda basit, radikal bir ahlak koduna sahiptiler. Uzun zamandır tanıdığı ve saygı duyduğu bir aileden gelen, kendi kastından bir adamın, Butley gibi bir dışlanmışı kabul etmesi ona tiksindirici geliyordu. Üstelik onun, aptal ve acımasız bir çocuğu tuzağa düşürmesine yardım etmesini sindiremiyordu. Gledwin hakkında iyi düşünmek için hiçbir sebebin yok, diyerek hatırlattı Lisle ona. Yoktu, diye itiraf etti Nasmith. Yine de, adam o kadar kötü bir şans getirdi ki, her sınırı aşmasını hiç beklemiyordum. Şu anda öyle görünüyor ki, buna zorlanabilir. Tam olarak anlayamadım. O zaman açıklamam gerekecek. Hoş unpleasant bir durum ama. Mesele şu ki, benim gördüğüm kadarıyla Butley, Clarence'ın isteyerek ilişki kuracağı biri değil. Clarence'ın hakkını yemeyelim. Tüm içgüdüleri onu Crestwick ile oynayan o adamın oyunundan geri çekecek kadar güçlü olmalıydı. Buna karşı hiçbir itirazda bulunmadığını düşünmek, bana Butley'nin onun üzerinde oldukça sağlam bir güce sahip olduğunu kanıtlıyor. Peki Butley'nin mesleği ne? Sanırım tefecilik gibi bir iş yapıyor. Reşit olmayanlarla ve ölüm sonrası senetlerle ilgilenen o bursiyerlerden biri. Ölüm sonrası senet mi? Birinin ölümünden sonra ödeme yapacağına dair verilen bir söz. Diyelim ki değerli bir mülkle aranda sadece engelli ya da yaşlı bir adam var. Bu beklentinin gücüyle borç alabilirsin. Crestwick'in sana söylediğine göre, ona parayı bırakan kişi bunu çok akıllıca bir şekilde vekillere devretmiş. Ve 24 yaşına gelene kadar ona sadece harçlık verilmesini emretmiş. Bu, az önce verdiğim örneğe benziyor. Sahip olamayacağı bir sermayeden 2-3 yıl önceden yararlanmaya çalışıyor ve kesinlikle aşırı yüksek bir faiz ödüyor. Bildiğim kadarıyla hiçbir saygın banka ya da finans brokeri böyle işleri yürütmez.
Ama çocuk mirası almadan önce ölürse ne olacak? Butley, Crestwick'in lehine bir sigorta poliçesi çıkararak bu riski kolayca karşılayabilirdi. Liesl'ın yüzü sertleşti. Nasmith sigarasını içerken, bir süre sessizce yattılar. Sonra Nasmith aniden tekrar patladı. Dayanılmaz bir durum. George Gledwin'in halefinin o çocuğu soymaya yardım etmesi. Onu bu bahislere, bu dikkatsiz oyunlara çekmesi. Ve sonuçta, ödünç alınan paranın büyük kısmının doğrudan o parayı veren adama geri dönmesi. Gledwin'in bundan bir payı var mı? Hayır, diye yanıtladı Nasmith, güçlü bir huzursuzluk belirtisiyle. Onun bu şekilde faydalanacağına inanamam. Eğer yapsaydı, onu kınamayı bir görev bilirdim. Yine de, bu süreçte onun da aradan biraz kazanacağını düşünüyorum. Yine bir süre sessizlik oldu. Sonunda bu sessizliği Lisle bozdu. Burada 1-2 hafta kaldığımda, görevimin göründüğü kadar basit olmadığını görmeye başladım. Gledwin gibi bir adama, masum insanlara zarar vermeden saldıramazsın. Zamanı geldiğinde Vernon'un hatırasını en az hasarla nasıl temizleyebileceğimi saatlerce düşündüm. Benim işim Gledwin'i cezalandırmak değil. Ama o hiçbir şekilde merhameti hak etmiyor. Dediğin gibi, bir adam kötü bir kumar oynayıp durabilir ama bu adam şansını yakaladı ve daha da derine indi. Şu anda yaptığı şey, soğukkanlılıkla o çocuğun mahvolmasına yardım etmek. Neredeyse diğer saldırısından daha kötü. Nasmith onaylayan bir hareket yaptı. Doğru, bırak bunu şimdi. Bu durumun nasıl durdurulabileceğini anlamıyorum. Bak, orada bir balık yükseliyor, gevşemelisin. Lisle, bir kayanın arkasındaki daha sakin akıntıda gümüşi bir parıltı gördü. Kamışını alarak, dalgaların üzerine gösterişli sineklerini fırlattı. Bir sarsıntı oldu. Makaranın müzikal tıkırtısı duyuldu. Nasmith kepçeyi hazırlamış yürürken, Gledwin'in alçaklığı tamamen Kanadalı'nın zihninden uçup gitmişti. Birkaç dakikalık yoğun bir heyecanın ardından, güzelce parıldayan o alabalığı karaya çıkarmayı başardılar. Sonra başka bir balık aramak için tekrar yola koyuldular. Kayaların, çakılların ve köpüklü havuzların arasından hızla ilerliyorlardı. Yukarıda, yumuşak gri bulutlar süzülüyor. Eğrelti otlarıyla kaplı yamaçların ve geniş arazinin üzerine uzun gölgeler düşürüyordu. Nehir bir gümüş gibi parlıyor, sonra yeniden kararıyordu. Her iki adam da çevrelerindeki bu doğadan oldukça memnundu. Ara sıra Nasmith, Clarence'ın kendisine altın tepside sunulan bu basit zevklerle neden yetinmediğini merak ediyordu. Komşularının saygısına ve kiracılarının iyi niyetine sahip olabilirdi. Onu meşgul edecek sağlıklı işleri vardı. Mülkünün bakımı, çalışanlarının evlerinin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Hayvancılık deneyleri, yerel kamu görevleri. Bir zamanlar çok kötü bir şekilde kaymıştı. Öyle ki, bu suç neredeyse düşünülemezdi bile. Ama bu, zayıf, aç ve ezici bir korkunun etkisiyle olmuştu. En azından bu kırsal bölgeyi bulduğundan daha iyi bir halde bırakarak biraz tazminat ödeyebilirdi. Ve bu yolda ona sadakatle yardım edecek arkadaşları vardı. Ancak Clarence başka bir yol seçmişti. Yokuş aşağı inerek daha fazla onursuzluğa sürüklenmişti. Nasmith tüm bunların sonunun ne olacağını karamsarlıkla düşünüyordu. Ara sıra derenin köpükleri arasında dizlerine kadar suya batmış duran Kanadalı'nın ince figürüne bakıyordu. Ciddi gözlü, tetikte ve kararlıydı. Kafasına koyduğu herhangi bir amacı gerçekleştirmek konusunda ona kesinlikle güvenilebilirdi. Clarence'ın hak ettiği cezayı verecek olan, işte bu sağlam ellerdi. Millicent, pencere kenarında oturuyordu. Yanında bir boya kutusu, bir çizim ve dizinin üstünde bir su süzgeci vardı. Eskiz oldukça gerçekçiydi. Büyük ve özenli bir emeğin ürünüydü ama Millicent, yaptığı çizimden pek de memnun değildi. Kuş, 1-2 santim yukarıda, bir taşın üstünde duruyordu. Beyaz göğsü karlı bir köpük gibiydi. Geri kalan kasvetli tüyleri ise komşu gölge yaması ile tamamen aynı renkteydi. Bu aslında tam da olması gerektiği gibiydi. Ama merkezi bir resim nesnesi olarak ortaya çıktığında, pek de göze çarpıcı durmuyordu. Bayan Gledwin içeri girdiğinde, Millicent tam da bunu düşünmeye dalmıştı. Clarence'ın annesi, bu tarz ziyaretleri pek sık yapmazdı. Bu yüzden Millicent, onun gelişinin özel bir sebebi olduğunu düşündü. Yaşlı kadın, güneş ışığının nazikçe üzerine düştüğü bir yere oturdu. Yüzü, gümüşi saçları ve narin beyaz elleri. Koyu renkli elbisesinin üzerinde asil bir şekilde belirdi. "Her zamanki gibi meşgulsün sevgilim," dedi, eskize bakarak.
Çok güzel. Bence doğru, diye karşılık verdi Millicent. Ama diğer açılardan tam olarak olması gereken şey olduğundan emin değilim. Görüyorsunuz ya, amaç, insanlara bu su kızılını göstermek. Bu yaratığı anlamak gerçekten zor. Tabii ki arka planda da çizebilirdim. 130. Bu, her satırı zorla da olsa ortaya çıkarırdı. Ama o zaman da hak yerini bulmazdı. Çünkü bu vahşi şeyler, çevrelerinin içinde solup gitmek, onlarla bütünleşmek için yaratılmıştır. Hafifçe güldü. Gerçek, her zaman katı ve tavizsizdir. Onu çıkarlara boyun eğdirtmek zordur. Ziyaretçisi ise bu konuyu tartışmak niyetinde değildi. Çok titizsin, diye gülümsedi. Ardından derin bir iç çekerek ekledi, George da böyleydi. Küçük şeyleri saklar, her gün ortaya çıkarıp bunu gösterirdi. Yani, mülke olan bakımı ve bağlılığıyla birlikte. Bazen Clarence'ın ondan farklı olduğundan korkuyorum. Millicent bunu inkar edemezdi. Ancak annesinin bunu neden şimdi itiraf ettiğini, amacının ne olduğunu da tam olarak çözemedi. Tabii ki, diye yanıtladı, bir yandan çay istemek için görevliye işaret ederek. Çok uzun süredir sorumlu değil. Bazı şeyler sadece tecrübeyle öğrenilir. Bayan Gladwin bu sözler karşısında minnettar görünüyordu. Ama yine de çok sakindi. Tavırlarında, gizli bir belirsizliği ima eden bir şeyler vardı. Kitabı ve bu fotoğrafları bir gün bitireceksin, dedi. O zaman ne yapacaksın? Gerçekten bilmiyorum. Belki yenisine başlarım. Eğer o dönmezse, elimde her zaman dönebileceğim bir şeyler var. Yapılması gereken o kadar çok şey var ki. Sadece köy işleri bile bana yeterince meşgullük bulur. Yaşlı hanımefendi bu sözler üzerine düşünceye daldı. Evet, diyerek utangaç bir şekilde onayladı. Şimdi ve sonrasında, her şeyin eskisi kadar tatmin edici olmamasından korkuyorum. Kulübeler artık o kadar güzel ya da bakımlı görünmüyor. İnsanlar memnun değil. Hatta bazıları acı ve kırgın olmaya eğilimli. Tabii ki işler değişiyor. Bakmakla yükümlü olduğumuz insanlarla ilişkilerimiz de değişiyor. 131. Ama Marples gibi insanlar. Onların yaşadığı gibi yaşamak, çevre üzerinde kötü bir etki yaratıyor. Memnuniyetsiz insanlar için adeta bir bahane oluşturuyorlar. Millicent sadece başını sallamakla yetindi. Değişen modaya rağmen, eski usul bir ev sahibi için herkesin iyi niyetini korumanın hala mümkün olduğunu düşünüyordu. Sempati ve nazik tavsiyeler her zaman takdir edilirdi. Belki coşkuyla karşılanmazdı ama iyi niyetli bir yaklaşım bile nadiren kırgınlık yaratırdı. Ancak kiralar, bir avukat veya banka katibi katılığıyla sıkı bir şekilde talep edildiğinde, onarımlar kısıldığında ve kayıtsızlık, akıllıca çıkarların yerini aldığında, dostça ilişkilerin var olmasını beklemek mantıklı değildi. Nasmith'in kiracıları sokakta durur, neşeli bir selam ya da şaka alışverişinde bulunurdu. Fakat Gladwin veya arkadaşı Marples geçtiğinde, çoğunlukla sessizce uzaklaşırlardı. Sonra çay getirildi. Millicent, misafirini izlerken içsel bir zevk duydu. Bayan Gladwin, zarif porselen fincanı güzel elleriyle tutarken adeta bir fotoğraf karesi gibiydi. Eski rejim dönemlerine, devlet asaletine özgü bir zarafeti ve duruşu vardı. "Halkın ne kadar hızlı," diye yorum yaptı yaşlı kadın. "Sen sadece aradın ve eşyalar hemen getirildi. Bizim personelimiz büyük ve pahalı, ama genellikle hep beklemek zorunda kalıyoruz. Sen ne kadar çok çizim yapsan ve dışarıda olsan da, bir evi rahat kılma yeteneğine sahipsin. Bu gerçekten bir yetenek. Boşa harcanmaması gereken bir hediye." Millicent'in yüzü ciddileşti. Sanki arkadaşı nihayet asıl konuya geliyordu. Bayan Gladwin konuşmaya devam ettikçe bu durum daha da belirginleşti. "Düşündüğün bu hayat, yani yazmak. 132. Kuşlar ve hayvanlar üzerine kitaplar hazırlamak. Bir kadın için en iyi veya en doğal olanı mıdır?" Kızın yanaklarına hafif bir renk geldi. "Bilmiyorum, belki de değildir. Ama bu yol bana açık görünüyor." "Tek yol mu sevgilim? Ne kadar acımasız olduğumu biliyor olmalısın." Millicent döndü ve ona baktı. Rahatsız olmuştu. Ama o, nadiren net meselelerden kaçınan biriydi. "Bence," dedi, "ne söyleyecekseniz doğrudan bana söylemeniz daha iyi." "Zor." Bayan Gladwin tereddüt etti. "Eğer hata yaparsam beni affetmelisin. Yine de biliyorsun, herkes bir gün senin Clarence ile evlenmeni bekliyordu. Bu çok arzu edilen bir şey." "Hangimiz için?" Millicent'in ses tonu keskindi.
Bayan Gladwin'e karşı bir empati hissediyordu ama bu mesele doğrudan kendisiyle ilgiliydi. "Düşündüğüm kişi Clarence'tı," diye itiraf etti ziyaretçisi. "Sanırım bencilim. Ama ben onun annesiyim." Bardağını masaya bıraktı. Yalvaran gözlerle genç kıza baktı. "Ama devam etmeliyim. Dilediğim şeyi senden başka kimseye söyleyebileceğimi sanmıyorum. Clarence'ın birçok iyi özelliği var ama onun doğru bir rehberliğe ihtiyacı var. Sevgi dolu bir oğul. Ama benim talihsizliğim, onu doğru yolda tutacak kadar bilge ya da kararlı olamayışımdır. Yeni neslin gerisinde kaldım. Standartlar, benim gençliğimdekinden çok farklı." Bu doğruydu ama eksikti. Millicent sessiz kaldı. Bıraktı, kadın sözünü bitirsin. Onun hakkında ara sıra, belki de aptalca bir şekilde endişelendim. Onun tüm arkadaşlarını onaylayamam. 133. Bazen beni sarsıyorlar. Ama asıl sorun, onlardan edindiği görüşler. Bunlar, babasının savunduğu fikirler değil. Tabii ki bu durum sadece yanlış arkadaşlıkların ve neşeli, umursamaz doğasının bir sonucu. Eğer onu sağlıklı bir etki altına alabilecek biri olsaydı, her şey çok farklı olurdu. Millicent'e doğru şefkatle gülümsedi. "Bu konuda, seninkine güvenilebilir." Bu, eski ve çoğu zaman yanlış bir yalvarıştı. Ama yine de etkisini göstermişti. Millicent kendisini kanıtlama gereği duymuyordu ama doğasında öyle bir şefkat vardı ki. Bu duygu onu ihtiyacı olan herkese yardım etmeye itiyordu. Clarence'ın bunu bildiğini düşündü. Yani, buna rağmen çocuk tam da arzuladığı gibi tepki vermiyordu. "Bir zorluk var," diye yanıtladı. Bu sırada yüzüne hafif bir kırmızılık yayıldı. Clarence'ın, "George'un ve kendimin fikirlerinin ne olduğunu bildiğimi kabul ediyorum. Belki bir noktaya kadar da gidebilirim. Ama son zamanlarda Clarence, bu fikirleri gerçekleştirmek istediğine dair hiçbir şey göstermedi." Bayan Gladwin son cesaretini topladı. "Sevgilim, söylemesi zor ama gerçek şu ki, bir adamdan gelen açıklama genellikle tamamen kendiliğinden olmaz. Erkekler, kendilerine karşı tamamen kayıtsız olunmadığını gösteren, sessiz bir cesaretlendirme ararlar. Şimdi fark ediyorum da, geçen yıl içinde oğlumdan daha çok uzak durdun." Millicent hafifçe irkildi. Bu ifadede yadsınamaz bir gerçeklik payı vardı. Ancak Bayan Gladwin, nerede durması gerektiğini bilecek kadar bilgece davranamadı. "Sanırım bu yüzden kötü ellere düşme riski var. O Creswick kızı hiç de çekingen biri değil." 134. diye devam etti yaşlı kadın. "Onun sana duyduğu güçlü saygıyı biliyorum. Ama o kız Clarence'ı sık sık görüyor. Ve bir adam, bazen gitmek istemediği yerlere çok kolay çekilebilir." Millicent'in yanakları aniden kızardı. "Yani Clarence için Bella Creswick ile açıkça yarışmamı mı istiyorsunuz?" Bayan Gladwin ellerini itiraz ederek açtı. "Ah, canım," diye bağırdı. "Yanlış bir şey söyledim. Seni uyarmıştım. Belki de beni affetmek zorunda kalabilirsin. Ama bu düşünce aklınızdaydı, değil mi? Sadece, son zamanlarda yaptığın gibi ondan kaçmana ya da onu tamamen püskürtmene gerek olmadığını söylemek istedim." Millicent içinde bir şefkat hissetti. Sonuçta Bayan Gladwin, tek oğluna fayda sağlayacağına inandığı şey için yalvarıyordu. Ama genç kız da insandı ve içindeki öfkenin izi henüz tamamen silinmemişti. Yine de Bayan Gladwin'in umutla bir yanıt beklediği çok açıktı. "Açıkça kaba olmayacağıma söz verebilirim," dedi Millicent hafif bir gülümsemeyle. "Biraz daha öteye gidemez misin sevgilim?" Kız, kadının gözlerindeki o çaresiz ifadeyi görünce, içinden gelen bir dürtüyle tamamen dürüst olmaya karar verdi. "Söylenecek şeylerin şimdi söylenmesi daha iyi," diye yanıtladı. "Ne beklendiğini bildiğimi itiraf ettim. Clarence da bunu bildiğini gösterdi ve bu fikir benim için tamamen itici değildi. Ama Kanada'dan döndüğünden beri, ikimiz için de bir şeyler değişti. Nasıl veya neden olduğunu açıklayamıyorum. Ama birbirimizden uzaklaştık. Bunun böyle devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Kendimi bile tam anlamıyorum. Sadece, onun iyiliği için endişeli olduğumu biliyorum." 135. Her zaman da öyle oldum. Ama gerisi ona bırakılmalı. Bana zorlamanız gereken bir şey yok. Bayan Gladwin pişman görünüyordu. Yine de genç kıza hak veren bir kabulle ayağa kalktı ve elini tuttu. "Yapabileceğimi yaptım. Belki de kötü bir şey yaptım," dedi üzüntüyle. "Seni suçlayamaz mıyım? Sadece, üzgünüm." Birkaç dakika sonra yaşlı kadın dışarı çıktı. Millicent'i içeride, derin ve düşünceli bir ruh haliyle baş başa bıraktı.
Geçmişe baktığında, kız Clarence'a karşı bir sevgi beslediğini fark ediyordu. Hoşlanmak, belki de bunun için en doğru kelimeydi. Ve eğer çocuk isteseydi, onunla evlenirdi. Ancak o zamanlar Clarence bunu yapacak durumda değildi. Ve Millicent, bu durumdan hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını hatırladı. Bu, oldukça önemliydi. Sonra değişim yavaş yavaş, sinsiz ortaya çıkmıştı. Artık çocuğun kusurlarını daha net görüyordu. Ve bu kusurları yok edebileceğine inanmak, günden güne zorlaşıyordu. Üstelik son birkaç haftada, bir iki kez ona karşı küçümseyici bir öfke hissetmişti. Kendisine boyun eğmemeye çalışmıştı. Ve şimdi, nasıl olup da ona karşı bu kadar az hoşgörülü biri haline geldiğini merak ediyordu. Tam bu soruyu düşünürken, güneşli çim alanın üzerine aniden bir gölge çöktü. Yukarı baktığında, sırtında bir sepetle yaklaşan Liesl'ı gördü. Onu görünce yanaklarının bir kez daha ısındığını hissetti ve irkildi. Sonra zihnine gelen bu anlık, yarım kalmış şüphenin tamamen saçma olduğunu düşünerek gülümsedi. Bir sonraki anda Liesl, açık pencereye doğru yürüdü. "Birkaç iyi beyaz alabalık yakaladım, taze av," dedi adam neşeyle. "Aklıma geldi ki, belki bir tane ya da ikisini istersin." 136. Uzun Fransız penceresine doğru baktı. "Buradan girebilir miyim? Bunu yapabileceğinden hiç şüphem yok," dedi Millicent. "Ama geleneksel önyargılara saygı açısından. Her zamanki girişten geçmen daha iyi olabilir." "Memnuniyetle," diye gülümsedi adam. "Bu kolay. Zor olmasını mı tercih ederdin?" "Amaç o değildi," diye yanıtladı Liesl. "Sadece, çok daha büyük bir zorluk bile olsaydı, içeri girmemi durduramazdı, bunu hissettim." Millicent hafifçe güldü. "Komşularımdan biri böyle konuşmalar yapsa, kulağa çok ucuz gelirdi. Ama senden gelince, eğlenceli." Adam bu söz üzerine biraz düşünmek istedi. "Sanırım aradaki fark şu, ben bunları gerçekten kastediyorum. Neyse, etrafta dolaşayım." İçeri girdiğinde Millicent ona biraz çay ikram etti, sonra da getirilen balıklara hayranlıkla baktı. "Ortalama ağırlığın çok üzerindeler," dedi. "Aslında onları gölgede bırakacak 2-3 tane daha vardı," diye ilan etti Liesl. "Ama Bayan Creswick geldi ve en iyilerini topladı." "Bu açıklama gerçekten gerekli miydi?" diye sordu Millicent, yüzünde beliren hafif bir gülümsemeyle. "Bu benim şanssızlığımdı. Hem de öyle bir şanssızlık ki, açıklamaya bile çalışmayacağım." "Bence de en akıllıcası bu," diye karşılık verdi Millicent. Ses tonunda gizli bir soğukluk, bir kuraklık izi vardı. Yüzeyde, adamın cevabından memnun görünüyordu. Ama bu durum içten içe onu rahatsız etmişti. Bella Creswick, sadece Clarence'ı tekelleştirmekle yetinmiyor. Şimdi de bu Kanadalıyı kendi ağına çekmeye çalışıyordu. Şu an için. 137. Bu durum, diğerinden çok daha ciddi bir suç gibi görünüyordu. O kız doyumsuzdu. Ve Millicent'e göre, kesinlikle fazla ileri gidiyordu. Liesl onun bu ani sessizliğini fark etti. "Unutma, ben vahşi doğadan geldim," dedi, kendini savunur gibi. Genç kız, ona güven verici bir şekilde gülümsedi. "Sonuçta bu o kadar da büyük bir dezavantaj değil. Her neyse, alabalıklar için minnettarım." Sonra, adamı biraz da şaşırtacak şekilde, aniden konuyu değiştirdi. "Merak ediyorum. Gizli bir söz, üstü kapalı bir anlaşma hakkında ne düşünüyorsun?" Liesl'ın yüzü bir anda ciddileşti. Kızın bu ani ve derin düşünce geçişlerini seviyordu. Benim fikrimin pek bir değeri yok belki ama. İki kişinin, birbirlerinin aynı şey üzerinde anlaştığını varsaymasına izin vermesi. İkisi için de bağlayıcıdır. Ama keşke biri dileklerini açıkça belirtseydi. O durumda, dedi Liesl, diğerinin bu dileklerin kabul edilemez olduğunu gösterme seçeneği olurdu. Eğer bu yapılmadıysa, bence artık geri dönülemez. Sonra gözleri muzip bir eğlenceyle parladı. "Gördüğün gibi, tam bir filozofum." Millicent, bu soruyu sorduğu için içten içe kendine biraz kızgındı. Neden böyle yaptığını kendisi de tam olarak anlamamıştı. Tabii ki bunun sebebi, Bayan Gladwyn'in ziyaretinden sonra o her zamanki soğukkanlılığını henüz tam olarak geri kazanamamış olmasıydı. Neden bu adamın görüşlerine bu kadar ilgi duyduğu net değildi. Ama onun, inandığı doğrulara göre hareket edecek biri olduğunu biliyordu. Zaten bir sonraki sözüyle, adamı daha da şaşırtacaktı. Hem de bunu çok ani bir şekilde yaptı. "Bayan Creswick'i epeyce gördün. Öyle ya da böyle." Liesl bunu ciddi bir şekilde düşündü. 138. "Evet," diye yanıtladı.
Onu seviyorum. Bir bakıma, o gerçekten kardeşi için endişeleniyor. Peki onun hakkında ne düşünüyorsun? Çok bir şey değil, diye açıkça cevap verdi Lisle. Bir kadının peşinden koşması için bir erkeğin kendini düzgün tutmasının anlamı yok. Ama insan yine de o kadına karşı güçlü bir saygı duyuyor. Her ne kadar zamanını tamamen boşa harcadığı açık olsa da. Zaman kaybı mı? Bana öyle geliyor. Böyle bir adam, bir gün çok kötü bir şekilde çökecek. Millicent bir süre sessizce oturdu. Konuşma alışılmadık derecede ciddi bir yöne kaymıştı. Ama adamın haklı olup olmadığını merak ediyordu. Düşündü. Clarence'ın kendisini resmi olarak sahiplendiğinde geri çevirmeyeceğini varsaymasına izin vermişti. Ve yani bu vahşi yerlerden gelen adamın bahsettiği şey, aslında bağlayıcı bir yükümlülüktü. Bu görüşe karşı çıkamazdı. Ama Clarence, Bella Crestwick'e karşı daha çok ilgi duyuyordu. Sonra, o kızın neden Liesl'a bu kadar yakınlık gösterdiğini merak etti. Tabii ki asıl amacı, bunu Clarence'ı kendine çekmek için bir araç olarak kullanmak değilse. Eğer durum buysa, bu dürüst ve sırdaş Kanadalı'nın hiçbir şeyden habersiz bu oyuna alet olması çok üzücüydü. Ama tabii ki onu uyarmak tamamen imkansızdı. Bugün pek eğlenceli bir sohbet arkadaşı değilim, diye itiraf etti Millicent. Lisle gülümsedi. Beni göndermek istediğin anda giderim. Ama hiçbir şey söylemesen bile, burada öylece oturmayı seviyorum. Burası beni dinlendiriyor. Seni bu kadar huzurlu bir doğaya sahip biri olarak hayal etmezdim. 139. Ah, diye ilan etti adam, burada, insanı destekleyen bir tür sessizlik var. Ortalama bir İngilizden çok daha az çekingen bir yapısı vardı. Ama çevresindeki bu cazibeyi ve estetiği, muhtemelen bir İngilizden çok daha keskin bir şekilde hissediyordu. Odadaki her şeyde sanatsal bir dokunuş vardı. Ama yarattığı etki, sadece kuru bir güzellikten çok daha derindi. Sonbahar serindi. Güneş ışığı içeri süzülüyor ve genç kız, kişiliğiyle odayı adeta büyülüyordu. Yumuşak renkler, mobilyalar, hatta o fil dişi oymaları ve heykelciklerin uyumlu karışımı. Her şey bir bütün halinde harmanlanmıştı. Ve kız, karşısında düşünceli bir ruh haliyle otururken, bu manzaranın en tatmin edici merkezi haline gelmişti. Lisle onun varlığındaki o gizemli cazibeyi hissetti ama bunu analiz etmekte zorlanıyordu. Dediği gibi, onunla konuşmasına bile gerek yoktu. British Columbia'da, doğrudan hiç erimeyen karlara bakan göller vardır, diye devam etti adam. Orada saatlerce, hiç hareket etmeden ya da konuşmak istemeden oturabileceğini hissedersin. Tabii ki buna çok nadiren fırsat bulduğunu da kabul etmek gerekir. Neden, diye sordu Millicent. Kural olarak, bu tür yerleri ziyaret edenler çok meşguldür. Büyük ağaçları kesmekle, kanoları azgın akıntılardan korumakla ya da ağır kayalarla uğraşmakla geçer zaman. Üstelik kendi yemeğini pişirmek, kıyafetlerini tamir etmek ve çamaşır yıkamak zorundasın. Yani günün ağır işinden sonra, bir adam kendi ev işlerini de tek başına mı yapmak zorunda? Tabii ki, diye yanıtladı Lisle. Ara sıra kampa o kadar ıslak ve yorgun dönersin ki, endişelenemeyecek kadar bitkin olursun. Ve akşam yemeği bile yemeden uyuyakalırsın. Ben, kendi emeğinle çalışmaktan bahsediyorum. 140. Büyük bir kereste ya da inşaat kampına ulaştığında ise işbirliği başlar. O zaman bir adam testereye yapışır. Diğeri baltayı alır. Bir başkası payına düşeni yaparak odunları doğrar ve yemek pişirir. Peki ya ne doğramayı, ne testere kullanmayı ne de yemek pişirmeyi beceremiyorsan? O zaman, dedi Lisle kuru bir sesle, oradan oldukça hızlı bir şekilde çekilmek zorunda kalırsın. Kulağa çok ağır geliyor. İşte bu, işbirliğinin en kasvetli ama bir o kadar da mantıklı yönü. Herkes görevini yapmalı. Korkarım biz bunu burada uygulamaya kalksak, pek başarılı olamayız. İşbirliği, görevlerin bölünmesini gerektirir, diye belirtti Lisle. Böyle bir ülkede bu görevler çok sayıda ve çeşitlidir. Sen bu vahşi şeyleri çizdiğin sürece, aslında topluma olan borcunu fazlasıyla kapatıyorsun. Biliyor musun? Toplum, genellikle böyle bir işe çok az para verir. O zaman toplum kendi yanlışını, kendi akılsızlığını gösteriyor demektir, diye yanıtladı Lisle. Gözleriyle odaya anlamlı bir bakış attı. Ama, ücretinin bir kısmını zaten bu şekilde almadın mı? Elbette, bu söylediğim biraz küstahça gelebilir. Sanırım bunu kendimiz söylemekten çekinirdik ama.
Söylediğin tamamen doğru, diye yanıtladı Millicent. Yine de, madem çizimlerden bahsettin, bu su kuzgunu hakkındaki görüşünü gerçekten almak isterim. Eskizi eline aldı. Tıpkı Bayan Gladwyn'e yaptığı gibi, yaşadığı zorluğu adama da açıkladı. Doğru yapılmış. Sakın değiştirme, diye öğütledi Lisle. Senin işin, gerçek şeyi insanlara göstermektir. Onların öğrenmesini sağlamaktır. Yoksa çizimi onların eğitimsiz görüşlerine göre değiştirmek değil. 141. Hafifçe güldü ve biraz da isteksizce ayağa kalktı. Artık gitsem iyi olacak. Beni içeri kabul ettiğin için. Sana teşekkür etmeliyim. Dostça bir gülümsemeyle veda edip ayrıldı. Millicent ise koltuğuna oturup onun hakkında düşünmeye koyuldu. Oldukça direkt bir adamdı. Ama görüşlerini öyle neşeli bir tavırla dile getiriyordu ki. Bu durum o katı pozitifliğini yumuşatıyordu. Üstelik bu fikirleri ona soran, kendisini davet eden de Millicent'ın kendisiydi. Ve onların ne kadar doğru olduğunu derinden hissetti. Evet, tıpkı Nasmith gibi, bazı açılardan basit ama son derece güvenilir bir adamdı. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda acımasız olamayacak bir karakter. Genel olarak bu insan tipini seviyordu. Ve içten içe itiraf etti ki, özellikle bu adamı, bu dürüst temsilciyi çok sevmişti.